Herkese merhaba, ben Koray Kodal. Bugün benim için çok heyecan verici bir yerdeyim. Umarım sizler de aynı heyecanı bizle birlikte paylaşmış olursunuz. Çünkü hem Türkiye için hem de uluslararası motor sporları organizasyonu için çok önemli bir yerde Intercity İstanbul Park'tayız. Burada sizlere farklı otomobillerin gerçek testlerini yapacağız. Daha önce yapılmamış bir şey. Profesyonel test cihazlarıyla otomobilin ses ölçümlerini, otomobilin hızlanmalarını, frenlemelerini, pist günündeki yakıt tüketimlerini ve tüm detaylarını, koltuk ölçülerine kadar her şeyden bahsedeceğiz. Tabii ki ergonomisinden ve tasarımından da birazcık bahsedeceğiz. Şimdi tabii ki bugün bir test konuğumuz var. Arkamda da görmüş olduğunuz Hyundai Staria. İlginç bir otomobil seçtik sizler için. Bu bizi buraya getiren bir servis taşıma aracı değil. Pist üzerinde de dinamiklerini göreceğimiz bir araç. Onun için de tabii ki çok merak ediyorum ben de sonuçları sizler gibi nasıl hızlanacak, nasıl duracak diye. Önce size tabii Staria'dan çok kısa bahsetmem gerekirse Hyundai Starex'in yerini alan Hyundai'nin minivan temsilcisi ki Starex'te de oldukça popülerdi Hyundai minivan sınıfında. Artık Staria'yı MPV olarak yani çok amaçlı bir araç olarak tanımlıyor Hyundai. Farklı versiyonları var fabrikadan, bantlardan inen ama Türkiye'de sadece 8+1 kişilik otomobil ruhsatlı olan geliyor. Şimdi tasarımına biraz yakından baktığımızda herkesin ilk söylediği bu otomobille ilk kez karşılaşan bu otomobil elektrikli mi sorusu oluyor. Tabii ki bunu sağlayan ise bu akıcı yalın tasarım. Hyundai'nin basın bülteninde de açıkladığı gibi bir uzay gemisinden ilham alındığı söyleniyor. Ben bir uzay gemisi daha önce hiç görmemiştim. Demek ki bir uzay gemisi asfalt üzerinde olsa belki de Hyundai tasarımcılarına göre böyle gözükebilirdi. Şimdi otomobilin o uzay gemisi, uzay teması farklı yerlerde de gözüküyor. Bir LED gündüz farı var, ışık şeridi var. Otomobilin üst tarafında, altta da LED farları var. O ışık şeridinin de uzaydan dünyaya bakıldığında ortaya çıkan ufuk çizgisinden esinlenildiği söyleniyor. Otomobilin pek çok yerinde böyle detaylar var. Yakından baktığımızda da size onları göstereceğim. Staria'nın o yüzündeki yenilikçi tasarım otomobilin profiline devam ediyor ama yüzündeki detaylara baktıkça daha fazlasını keşfediyorsunuz. Gövde renginde tasarlanan ön panjurun hemen arkasında da sinyaller kullanılmış. Sinyallerden bahsetmişken yan aynalar üzerindeki sinyallerin de birazcık farklı tasarlandığını görüyoruz. Buradaki oyuk sayesinde karşıdan gelenler de sizin sinyalinizi ayna üzerinden görebiliyor. Otomobilin eğimli ağ sütunu motor kaputuyla aynı hizada tasarlanmış. İşte bu uzay mekiği, uzay gemisi tasarımı veren de detaylardan bir tanesi bu eğimli ağ sütunu. Geniş cam yüzeyler, evet ön cam geniş ama yan taraftaki genişlik tabii ki şaşırtıcı. Bu da ergonomi anlamında büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle yola çıktığınız zaman bu camların geniş olması, sürücünün belinin hizasında bir yüzey sunabiliyor olması görüş açılarını da aşırı derecede iyileştiriyor. Neredeyse kaporta kadar da bir cam yüzey var. İçerisinin aydınlığını da bu sayede sağlamışlar. Anahtarsız giriş sistemini kapı üzerindeki düğmelerden görüyoruz. Tabii ki anahtarsız çalıştırmalar, onun içerisine geçtiğimizde bakarız. Elektrikli iki tarafta da sürgülü kapı bulunuyor. Bunlar da anahtarsız bir şekilde düğmeyle açılabiliyor. İçerisinden de düğmeyle kapatabiliyorsunuz. Kapıların üzerindeki camlarda da burada bir raylı sistemle bu camlar açılabiliyor hava almak adına. Elektrikli değil. Çünkü kapıların içerisinde çok fazla camların gizlenebileceği alan yok raylı sistem sayesinde. Arkaya doğru geçtiğimizde de güzel bir şekilde tasarıma gizlenmiş açılabilir arka camlar var ve hemen altında da bu raylı sistemin, kızaklı sistemin kızakları tasarıma gizlenmiş. Yani sadelik, bu yenilikçi tasarım Hyundai Staria'nın her bir tarafında karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki test ölçümlerinden bahsediyoruz ya, asfaltın sıcaklığı, havanın durumu ve lastikler de en önemli konulardan bir tanesi. Teste başlamadan önce lastik basınçlarının fabrika verilerine göre ayarlanmasını sağlıyoruz. Lastiklerin de ne olduğunu size söyleyeyim. Kumho'nun
Sportran modeli lastiklerde. Tabii ki bu lastik modelleri de önemli. Aynı zamanda lastiğin çapı ve boyu da önemli. 235-55 R18 ölçülerinde. Otomobilin standart donanımında geliyor bu lastikler ve jant ölçüleri. Onun için değişmediğini, bir farklı donanım seçeneği olmadığını burada yeri gelmişken söyleyeyim. Staria'nın önünde ve yanındaki o sade çizgiler, yenilikçi çizgiler arkada da bizleri karşılıyor. Sütunlara gizlenen stoplar önde olduğu gibi led aydınlatma kullanılmamış ama led gibi gözüken bir tasarıma sahip, ince tasarlanmış. Gayet o da sade ve şık gözüküyor. Sade ve şıklığı sağlamak adına da silecek spoilerin altına gizlenmiş. Aynı zamanda da Staria logosu Hyundai logosu gibi 3 boyutlu değil. O da tasarıma gizlenmiş. Bagaj kapağı arkasında ise 831 litrelik bir yükleme alanı var. Koltuk sırtlıkları yatırımında ise 1303 litreye kadar ulaşabiliyor. Elektrikli bir bagaj kapağı beklentisi doğuyor bu tasarımda ama Türkiye'deki donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı bulunmuyor. Evet, Staria'nın Kaptan Köşkü'ndeyiz. Kaptan Köşk kelimesi ilk defa benim için çok daha fazla bir anlam ifade ediyor. Çünkü nasıl dışarıda uzay gemisi tasarım öğeleri kullanıldığı belirtiliyorsa Hyundai tarafından, içerisinde de gemilerde, yatlarda kullanılan tasarım öğeleri alındığı belirtiliyor. İçerisinde de dışarıda olduğu gibi sade, modern bir tasarım dili tercih edilmiş. Böyle iki kollu gibi gözüken ama dörde ayrılan bir direksiyon simidi tasarı var. Hemen üzerinden de 4.2 inçlik dijital göster grubu gözüküyor ki rahat bir şekilde izlenebiliyor. Hemen bunun önünde de, göster grubunun önünde de eşya alanları var. Bir kağıtlar konabilir oralara. Ama hani biraz sert yüzey, sert plastik malzeme içeride fazlaca var. Hemen göster grubunun yanında benim telefon hem de bardak ya da küllük gibi çok fonksiyonlu eşya alanı düşünülmüş. Dediğim gibi burada düz bir alan var. Sert plastik malzeme. Hakimiyeti birazcık fazlaca. Burada ama 8 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı var ama yanında da fiziksel olarak ses açma kapatma düğmeleri, işte sistemi açıp kapatma düğmesi ya da kısa yollar oluşturmuş. Aynı şekilde aşağıya doğru sanki bir tablet gibi ilerleyen, dokunmatik gibi gözüken ama aslında fiziksel düğmeleri olan bir kumanda grubu daha var. Burada da klima sistemini yönetmek mümkün ya da otomobilin işte kamera sistemini, geri görüş kamerasını buradan açmak, park sensörünü açmak, auto hold düğmesini ya da sürüş modlarını buradan kontrol etmek mümkün. Sürüş modu demişken 3 farklı sürüş modu var. Hemen göster grubunda ben de görüyorum. Eco, normal ve sport olmak üzere. Bunlar motorun tepkilerini, gazın tepkilerini ayarlamanıza yardımcı oluyor. Onun hemen altında da bir eşya alanı var. Oraya kablosuz şarj ünitesi de konulmuş. Telefonunuzu oraya koyduğunuzda da kablosuz olarak şarj etmeniz mümkün. Gene küçük eşya gözü konusunda cömert davranıldığını söyleyebilirim buralarda. Ve sıra geldi bu ortadaki çıkıntıya. Burada da bir sürü bir eşya alanı var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz, bardakları koyabilirsiniz, buraya başka bir şey koyabilirsiniz ama aslında bu bir koltuk. Yani daha önce de dışında da söylediğim gibi Staria 8+1 kişilik yaşam alanına sahip olan bir otomobil. Evet, Staria'nın elektrikli sürgülü kapılarından içerisine geçmek oldukça rahat bir şekilde gerçekleşiyor. B sütunundaki düğmeyle kapatmak mümkün kapıları. Aynı zamanda anahtarı da hazır yeri gelmişken göstereyim. Anahtar üzerindeki düğmelerle de sürgülü elektrikli kapılar açılıp kapatılabiliyor. Anahtar da bu arada bir hafif ticari araçtan ziyade bir SUV anahtarı gibi kaliteli hissettiren iyi bir tasarıma sahip. Otomobilin ikinci koltuk sırasında oldukça geniş bir yaşam alanı bizi karşıladı. Baş mesafesi, diz mesafesi sorunu yok. Gayet rahat bir şekilde oturmak mümkün. Sırtlık eğim ayarı olması da, burası iki parçalı, burası tek parça olarak konforu arttıran detaylardan, aynı zamanda dediğim gibi kızaklı bir şekilde ayarlanabiliyor. Arka koltuklardaki yaşam alanını, yükleme alanını bu koltuk ayarlarıyla yapmak mümkün. Bu ikinci koltuk sırasını tam tersine çevirip bir konferans pozisyonuna da almak mümkün. Burada hemen şu koltuk sırtlıklarından da bahsetmeden geçmeyeceğim. Bir cep telefonu içinde burada bir fileli göz yapılmış. Onun hemen arkasında eşya gözleri. Burada da çanta asma askılığı var. Bir poşet vesaire asabilirsiniz. Aynı zamanda 2 adet de USB unutulmamış. Hadi şimdi arka koltuklara bakalım. Ondan sonra koltuk ölçülerine de bakacağız birlikte. Evet, Staria'nın 3. koltuk sırasındayız. Burası da minder genişliğiyle, diz mesafesi ve baş mesafesi oldukça ferah. Arka tarafta kelebek camlar da açılabiliyor. Gayet rahat bir şekilde hava almak için şöyle ittirdiğimizde kilitleniyor ve rahat bir şekilde açıldığını görüyoruz. Burada da bir USB girişi, aynı zamanda sağdaki yolcu için de var. Burada bardaklıklar konulduğunu da görüyoruz. Koltuk sırtlık eğimi ayarı burada da var. Şöyle bir ipi çektiğimizde dik bir pozisyona alabiliyoruz. Biraz daha çektiğimizde iyice yatık, daha konforlu bir pozisyon alabiliyoruz. İçerisindeki yaşam alanındaki konforu çok beğendiğimi söyleyebilirim.
Koltuklar en geride olmasına rağmen kızaklı koltuklar 3. koltuk sırasında gene oldukça geniş bir yükleme alanı var. Evet, şimdi koltukları ölçmeye başlıyoruz. Sürücü diz mesafesi için koltuğu en geriye ve en aşağıya aldık. 350 mm'lik bir diz mesafesi sunulduğunu görüyoruz. Burada not defterim de var. Hemen buraya notlarımı alacağım. Minder uzunluğu ise 520 mm. Sırtta baktığımızda ise şurada 670 mm'lik sırtlık ölçüsünü görüyoruz. Baş mesafesi ise maksimumda ise 1090 mm olarak da burada gözüküyor. Evet, arka koltuktaki maksimum diz mesafesini öğrenmek adına sürücü koltuğunu en öne aldık. Burada bir sürücü oturabilir mi konusu tabii ki başka bir konu ama biz buradaki maksimum ulaşılabilecek diz mesafesini öğrenmek istiyoruz. 640 mm'lik bir toplam en uzun diz mesafesi olduğunu görüyoruz. Gene not defterim hemen elimin altında. Burada da 460 mm'lik bir minder uzunluğu olduğunu görüyoruz. Şurada koltuk sırtını ölçmek için de şöyle gördüğünüz gibi 600 mm'likte bir sırtlık ölçüsü var. Baş mesafesinde ise 1060 mm'yi görüyoruz. Burada da şimdi artık 3. koltuk sırasına geçeceğiz. Arka koltuk diz mesafesi için de maksimum diz mesafesini 300 mm olarak görüyoruz. Minder uzunluğunu buradan da size gösterebilirim. Minder uzunluğuna baktığımızda ise 460 mm'lik bir minder uzunluğunu görüyoruz. Koltuk sırtlığında gene şuradan size göstereyim. Koltuk sırtlık uzunluğu ise 600 mm. Buradan da baş mesafesini göstereyim. 1060 mm'likte baş mesafesi olduğunu görüyoruz. Well, I must say, that's great. Evet, Staria ile şimdi gerçek test ölçümüne hazırlanıyoruz. Hyundai N3 isimli platformundan yükselen Staria, Tucson ve Santa Fe ile aynı platformu kullanıyor. Bir başka aynı özelliği ise motor kaputu altındaki 2.2 litrelik turbo dizel motor. Bu da D4HB isimli Santa Fe'den tanıdığımız ünite. 177 beygir gücünde 1500 ile 2500 devir/dakika arasında ise 430 Nm'lik maksimum torka ulaşabiliyor. 8 vites otomatik şanzıman ve önden çekişte geliyor. 0 hızlanması, burası önemli, 12,4 saniye olarak açıklanıyor. Biz de bu gerçek yarış pistinde GPS temelli gerçek bir test cihazıyla ne kadar yaklaşabildiğimizi bu veriye bakacağız. Başlamadan önce ise test cihazımızı bağladık, kameralarımızı yerleştirdik. Otomobili çalıştırıp elektronik sürüş güvenlik yardımcılığını devre dışı bırakacağım, ESP'yi devre dışı bırakacağım. Ses sistemini ve klimaları kapatacağım ki verimli bir şekilde, kayıpsız bir şekilde hızlanabilelim. Lastik basınçlarını fabrika ölçülerine göre ayarladık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Artık şimdi 0 kilometreden hızlanma zamanı. Bakalım sonuç ne çıkacak, ben de çok merak ediyorum. Evet, pistte şimdi hızlanmaya başlayacağız. Tüm veriler 0. Lastik basınç ölçülerimiz gayet iyi. Sürüş bilgilerimizi de sıfırladık ki bu pist üzerindeki şeyi görelim. Otomobilde sürüş modlarından spor moda aldık. En verimli olacağı moda. Ve şimdi 0 hızlanmaya hazırız. ESP'yi de şöyle devre dışı bırakalım. Tool'u da devre dışı bırakalım. Hiçbir elektronik sistem çalışmıyor. ...12,4 saniyeydi 0 hızlanması fabrika verilerinde. Bizim test verilerimizde 0.50'yi şu an 3,7 saniye olarak görüyorum. Ve 0 yüzde 11,4 saniye. Yani fabrika verisinden yaklaşık 1 saniye daha iyi bir zaman elde ettim ve 0-130'a kadar da ulaştım. Evet, 100 kilometreden 0'a ineceğiz. Onun için test cihazımızdaki menüye gelelim. Şimdi buradan hızlanıyoruz. 100 km/saat hıza ulaştığımızda ise tam olarak fren pedalına basarak duracağız. 100 km/saat'e ulaştık. Evet, 42,8 metre ilk fren test sonucumuz. Evet, şimdi Staria'nın içerisindeyiz. Burada bir ses ölçümü yapacağız. Profesyonel bir
ses ölçüm cihazıyla. Şimdi ben konuştuğum için anlık olarak tabii görüyorsunuz değişimi. Birazdan şimdi susacağım ve rolanti ile başlayacağız ses ölçümlerine. Intercity İstanbul Park'ta muhteşem bir günü geride bıraktık. Sizle birlikte umarım siz de keyif almışsınızdır. Starry bizi çok şaşırttı. 0 kilometreden hızlanmasında, özellikle 0 hızlanmasında fabrika verilerinden daha iyi bir değer elde etmemiz bizi şaşırtan yönlerinden bir tanesi oldu. Bu tabii mükemmel asfalt üzerinde benzer sonuç elde etmeyi bekliyorduk ama daha iyi sonuç elde etmeyi beklemiyorduk. Bu da bizi şaşırttı. Bir diğer bizi şaşırtan nokta ise otomobilin yol tutuşu oldu. Zeminden yükseklik, yüksek ağırlık merkezi ve bir hafif ticari araç sınıfında olması, minivan olması bizi pistte acaba çok aşırı bir karoser salınımına yol açar mı diye soru işaretlerinde bırakırken tam tersine orta sınıf bir sedan gibi sürüş güvenliğini, dinamizmini hissettirmeyi başardı. Tabii ki 8 vites otomatik şanzıman dinamik bir yapıda değil, manuel kullanımda da çok aceleci ve çabuk olamıyor ama gene pist üzerinde akıcı bir şekilde ilerlemeyi başardı. Size edindiğimiz tüm verileri de ekranda paylaştık. Şimdi gün sonunda da özet olarak da tüm bu verileri sizle paylaşıyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.